Antik Mısır, Horus'un gözü ve sırları. Antik Mısır mitolojisi genel olarak Mısır dinindeki tanrılar veya tanrıçalar arasında geçen olaylardan meydana gelmektedir. Horus'un gözü de bu olaylardan bir tanesidir. Vicdanın kapanmayan gözü olarak da bilinen Horus'un gözü ayrıca beynimizde yer alan üçüncü göz tasviriyle de bilinmektedir. Osiris tarımdan sorumlu tanrıydı. Birçok antik Mısır yazıtında yeşil renkte tasvir edilmesi de bu yüzdendir. Kız kardeşi Isis de büyüden sorumlu tanrıçadır. Bir diğer erkek kardeş Set idi ve o kötülüklerin tanrısıydı. Horus, Osiris ve Isis'in çocuklarıdır. Babasının intikamını almaya çalışan Horus, amcası Set ile savaşa tutuşur. Set onu yenemez ama gözünü parçalayıp çıkarmayı başarmıştır. Sadece bir gözünü genel olarak sol göz denir ama çizimlerde gösterilen göz sağdır. Bana göre bakan kişi kendine göre sol demiştir. Bazı kaynaklar gözün çıkarılmasından bahsetmez. Horus gözünün parçalarını üstün gayret göstererek tamamlar. Ama bir parça eksik kalır. Bu parçayı da Tot, bilgelik tanrısı tamamlar. Horus'un gözü artık tas tamam olmuştur. Isis, Osiris'i hayata döndürmek için sihirli sözler söyler ve onu hayata döndürmeyi başarır. Fakat Osiris konuşma, duyma ve benzeri gibi yeteneklerden yoksundur. Horus babasına gözünü verir ve yutmasını söyler. Bu sayede eski güçlerine kavuşabilecektir. Osiris gözü yutar ve eski gücüne kavuşur. Daha sonra Horus gökyüzüne öteki alemlerin tanrılarına ulaşabilmek için büyük bir merdiven yapar ve bunu yaparken de güneş tanrısı Ra ona yardım eder. Isis, Osiris ve Horus ile birlikte bu merdivenden tırmanırlar ve öteki alem tanrılarının huzuruna varırlar. Ra, Osiris'i öbür dünyanın kralı yapar ve Horus ise yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı olur. Artık o da bir tanrıdır. Çünkü antik Mısır'da kral firavunlar aynı zamanda tanrı konumundaydılar. Horus'un gözündeki sırlar. Horus'un gözü öyle alelade bir çizim değildi ve Tanrı'nın birliğinin kanıtını sunmaktaydı. Açıklayacak olursak bir bütünü ikiye bölersek 1 bölü 2 elde ederiz. Bunu da ikiye bölersek 1 bölü 4 elde ederiz. Bu sırayla bölmeye devam edersek sıra sayısal 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32 ve son olarak 1 bölü 64 çıkar. Bu parçaların hepsi toplandığında sonu 63 bölü 64'tür. Yukarıda anlattığımızın mitteki gibi bir parça eksik kalıyor. Şahin başlı Horus'un yırtıcı kuşların keskin bakışıyla tasvir edilmesi, kişinin bir hareketini gözünden kaçırmayan bir tanrı oluşunu, yani vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçamayacağını simgeler. Horus'un gözü, nazar boncukları ve tılsımlar. Eski bir Anadolu inancının camdaki yansımaları insanlık tarihi boyunca her kültürde ve dinsel inançta göz figürü kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Bu figüre Musevi, Hristiyan ve İslam kültürlerinin yanı sıra Budist ve Hindu toplumlarda da rastlıyoruz. Bu ortak gelenek Anadolu'nun 3000 yıl öncesine dayanan cam sanatının da yeni bir kimlik kazanır. Anadolu bir cam ustası göz figürünün gücünü ateşin gücüyle birleştirerek yepyeni bir tılsım yaratır. O zamandan bu yana insanlar kötülüklerden korunmak istedikleri her şeye nazar boncuğu iliştire gelmişlerdir. Yeni doğmuş bebeklerden bindikleri ata, hatta evlerinin kapılarına bile nazar boncuğunu geleneği olarak Anadolu'da hala yaşamaktadır. Sayıları giderek azalan nazar boncuğu ustalarının hünerli elleriyle biçimlendirdiği ışıltılı göz boncukları Anadolu'dan dünyanın dört bucağına yayılmaktadır. Horus'un gözünün matematiksel sırrı nedir? Gay Robbins ve Charles Sute, The Rhind Mathematical Papyrus adlı kitabında şöyle bahsetmiş. Mısır'da yaygın olarak un ve tahıl miktarını ölçmek için kullanılmış ve adına hekat, yaklaşık 4,8 litre denilmiştir. Daha küçük miktarlar için 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32, 1 bölü 64 şeklinde bir bütünün ikiye bölünmesi şeklinde giden ve bu kesir dizisinde Vodjet gözü olarak da bilinen Şahin başlı Horus'un gözünün bir parçası olarak tanımlanır.
Rhind papirüsün açıkça ifade edilen bu durum, Horus'un gözünde görüldüğü gibi glif diye isimlendirilen parçalardan oluşur. Bu 6 parça da sırasıyla 1/2'lik kısma duyma, 1/4'lük kısma görme, 1/8'lik kısma düşünme, 1/16'lık kısma koklama, 1/32'lik kısma tatma, 1/64'lük kısma ise gözyaşını yani merhameti temsil eder. Ve toplamları 63/64'tür. Anlaşıldığı üzere 5 duyu ve düşünce sistemi rasyonel olarak Horus'un gözünde anlam bulmuştur. Ayrıyeten Horus'un gözünün çizimlerinde arkadaşlar beyindeki epifiz bezi yani beyin kısmında yer alan 3. gözü de temsil ettiği söylenmektedir.